Merhaba oyun severler. Bu hafta çok farklı bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Daha önceleri de online oyunlarla aramın olmadığını, kendimce haklı gördüğüm sebeplerden dolayı daha çok hikaye odaklı veya tek kişilik deneyim sağlayan oyunlarla ilgilendiğimi söylemiştim. Hunt Showdown ise gerçekten özel bir istisnayı hak eden online FPS oyunlardan bir tanesi. Uzun zamandır takip ettiğim oyunlardan bir tanesiydi. Özellikle Crysis'i yapan Crytek firmasının yapmış olmasından dolayı epeydir ilgimi çekiyordu. Şu anda da devam eden Traitor's Moon etkinliğinde bahane ederek bir gireyim dedim. Yeteri kadar oynadıktan sonra keşke daha önce oynasaydım dedim. Çok başarılı olduğu yönler olmasına rağmen ülkemizde hak ettiği değeri görmemesi gerçekten garip. Ben bile yıllar sonra ilk defa oynadım. Bu zaman zarfında yaşamış olduğum deneyimleri hafif bir inceleme tadında sizlerle paylaşmak istedim. Eğer oyun hoşunuza giderse Discord sunucumuza gelirseniz arada birkaç el hunt atarız. Ama ondan önce kanala abone olup dostluğumuzu pekiştirin. Oyunu en basit şekilde sizlere anlatayım. Gördüğünüz üzere farklı oyun modları var. İlk önce ana modumuz olan ödül avı olayından bahsedeyim. Bu moda ister tek başınıza, ister internetten rastgele birileriyle, isterseniz de arkadaşlarınızla beraber 3 kişilik bir ekip oluşturup girebilirsiniz. Oyuna girdiğinizde haritanın rastgele bir yerinden başlıyorsunuz. Oyundaki amacınız şu: haritanın bilmediğiniz bir yerinde öldürmeniz gereken boss var. Bu boss'u bulmak için haritada mavi noktalar şeklinde gördüğünüz ipuçlarını toplayıp boss'un yerini tespit edebilirsiniz. Haritadaki 3 ipucunu da bulduktan sonra boss haritada belirmiş olacak. Tabi şansınıza ipuçlarını bulmadan da bulabilirsiniz. İpuçları süreci kolaylaştırıyor, o kadar. Boss'u tespit ettikten sonra onu öldürüyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Öldürdüğünüz boss'u da defnetmeniz gerekiyor. Bu işlemde 1 dakika civarında sürüyor. Defin işlemi bittikten sonra rahatlarım diyorsun ama henüz haritadan çıkış yapmadığınızı hatırlatmak isterim. Boss'u buldun, öldürdün, ödülünü aldın, son olarak da haritanın önceden belirlenen çıkış noktalarından herhangi bir tanesine ulaşman lazım. Ulaştın mı? Bitti mi? Yine bitmedi. 30 saniye boyunca da sürenin geçmesini beklemen gerekiyor. Tabi bu bekleme sırasında biri gelip sizi öldürebilir. Öldürünce de sizin onca uğraşarak hak etmiş olduğunuz tüm ödülleri sadece sizi öldürerek ele geçirebiliyorlar. Yani avcıyken birden av olabiliyorsunuz. Oyunun en heyecanlı ve diğerlerinden farklı kılan noktası da bu. Temelinde bul, öldür, kaç sekansları olsa da bunun sunumu çok başarılı bir şekilde kurgulanmış. Dediğim gibi oyuna 3 kişiye kadar girebiliyorsunuz. Bulunmuş olduğunuz haritada sizin gibi avcıların sayısı 12'ye kadar çıkabiliyor. Bunların hepsinin amacı bölüm sonu ödülünü almak. Bunu boss'u bulup öldürüp haritadan kaçmaya çalışarak da yapabilir, kaçmaya çalışanları vurarak da yapabilirsiniz. Misal en son girdiğim oyunda tanımadığım 2 kişiyle oyuna girdim. Boss'u bulduk, öldürdük ama öyle bir sıkıştık ki kafamızı çıkartamıyoruz. Adamlar dışarıdan pusu atmış. Bizimkiler de keklik gibi vurulup durdu. Onlar öldü, ben kaldırdım. Onlar öldü, ben kaldırdım. Ulan daha ölmez herhalde, bir daha kaldırayım dedim. En sonunda hepimiz öldük. Bir dangalan yüzünden ölüp dirildik. En sonunda geberdik. Adamlar da rahat rahat çıkış noktasına gidip bölümü tamamladı. Ciddi anlamda sabır ve sakinlik gerektiriyor. Attığınız her adıma dikkat etmeniz lazım. Çıkardığınız her bir sese çevredeki unsurlara tepki veriyor. Kuşlar, köpekler, atlar, ses çıkarmanıza sebep olan tuzaklar. Oyunda inanılmaz bir ses teteği mevcut, anlayacağınız. Ortam zaten yeterince gergin değilmiş gibi bir de bu tür detaylar eklenince ayrı bir gerginlik oluyor. Grafikler sıradan bir online FPS oyununa göre çok iyi. Zira Crytek'ten bahsediyoruz. Grafiklerin bu şekilde olması gayet normal. İlk çıktığı zamanlar bazı optimizasyon sorunları olduğunu söyleyenler olsa da şu an için oyun yağ gibi akıyor. En yüksek ayarlarla hiç takılmadan oynayabildim. Övülecek o kadar çok şey var ki hangisinden devam edeceğimi şaşırdım. Grafiklerin iyi olduğunu söyledim. Bunun yanında atmosfer ve çevre detayları da çok ince düşünülmüş ve tasarlanmış. Bir mekana girerken öyle lambur lumbur giremiyorsun. Tuzaklara dikkat etmen lazım. Ses çıkarmaman lazım. Sonra öperler adamı. Hele boss'u öldürdükten sonra olaylar çok daha zorlaşıyor. Çünkü boss'u öldürüp ödülü alınca diğer avcılar haritadaki yerinizi görebiliyor. Bu da her an biri kafanıza sıkacakmış tedirginliği yaşamanıza sebep oluyor. Haliyle boss'a gitmeyip pusu atmanız da mümkün. Oyun burada tercihi tamamen size bırakıyor. Son olarak sanat tasarımından bahsetmem lazım. Hem karakterimiz hem düşmanlarımız inanılmaz kaliteli çizimlere, görselliklere sahip. Karakterlerin kılık kıyafetleri, kullandıkları silahlar hepsi tam bir dönem çalışması.
basite kaçılmamış ince detaylara yer verilmiş. Neresinden bakarsanız bakın 19. yüzyılın tüm estetik esintilerini görebiliyorsunuz. Oyunun temel oynanışı bu şekilde. Tabi bunun yanında farklı oyun modları da mevcut. Bunlara da girip bakabilirsiniz. Oyunun hem içerik hem menü dili Türkçe olduğundan kullanımı gayet rahat ve pratik. Oyun içerisinde çok sayıda silah ve ekipman var. Bunları hem oynayarak kazanmış olduğunuz oyun içi paralarla alabilir hem de yükleme yapıp elde edebilirsiniz. Bununla beraber silahlara sahip olabilmeniz için oyun içinde deneyim elde etmeniz gerekiyor. Yani oyun içinde bir seviye sistemi mevcut. Seviyeniz arttıkça hem kullandığınız silahların kalitesi artıyor hem de kullanmış olduğunuz özel yetenekleriniz çeşitleniyor. Evet, oyunda özel yetenekler de mevcut. Bunlar daha çok pasif yetenekler olsa da hayatta kalmanıza yardımcı olacak yeteneklerden bahsediyorum. Peki her şey bu kadar güzel mi? Hiçbir falsosu yok mu derseniz tabii ki var. İlk başta para yatırarak silah alma olayı beni biraz rahatsız etti. Her ne kadar oyun içinde ilerleyerek bu paraya sahip olsak da parası olan gelip direkt alabiliyor. Gerçi orada da seviyenin uygun olması gerekiyor. Yani bir seviye birinin benim param var deyip 70 seviye silahı alamıyor mesela. Bu da oyunun pay to win yani öde kazan mantığından bir nebze olsun çıkarmış oluyor. Diğer bir sorun da server sistemi. Oyun bulurken dengesiz takım eşleştirmesi yapılıyor. Misal ben oyuna girdiğimde bir seviyeyken karşımdaki düşmanlar 30-40 seviyesindeydi. Ben daha neyin ne olduğunu yeni anlamaya çalışırken adamlar haritayı yalayıp yutmuş, tabiri caizse buraların Rambosu olmuş. Takım eşleştirmesinin daha denk yapılması çok daha iyi olur. Yine gözüme çarpan bir başka tatsız durum bekleme süreleri. Oyuna girerken de çıkarken de çok ciddi bekleme süreleri var. Bunlar da oyunun temposunu ister istemez düşürüyor. Bunun dışında genel hatlarıyla piyasadaki diğer online FPS oyunlarından çok daha farklı olması, sunmuş olduğu aşırı gergin atmosferiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Farklı bir deneyim arayanların kesinlikle bakmasını tavsiye ederim. Korku gerilim türünün online bir oyunda bu kadar güzel aktarılması takdire şayan. Ki temelinde korku oyunu olmamasına rağmen hem de. Darksider serisiyle tanınan Vigil Games'in 2012'de iflas etmesinden sonra David Adams yani stüdyonun baş tasarımcısı diğer ekip arkadaşlarıyla beraber Crytek'in Amerika şubesinin başına geçti. Başlarda Darksiders'ın isim haklarını almak isteyen Crytek bunu THQ Nordic'e kaptırdı. 2014 yılında Hunt Horrors of the Gilded Age ismindeki resmi olarak oyunun duyurusunu yaptılar. 4 oyunculu bir kooperatif oyun tanımını yaptıkları oyun için 19. yüzyılın gotik atmosferini ele alarak korku gerilimi vermek istediler. Oyun çıkış yaptığında sürpriz bir şekilde eleştirmenlerden ciddi olumlu dönüşler aldı. Eleştirmenlerin çoğu oyunun yenilikçi döngüsünü de çok beğendi. Piyasadaki diğer çok oyunculu oyunlarla karşılaştırıldığında çok benzersiz bir deneyim sunması, Hunt'ı diğerlerinden ayıran önemli bir özellik. Toparlayacak olursak, Hunt Showdown online oyun sevmeyen beni bile kendisine çekmeyi başardı. Sırf bunun için bile açıp bakılabilir. Son olarak Traitor's Moon etkinliğinin de hala devam ettiğini hatırlatmak isterim. Bu etkinliğe katılarak oyun içi güzel hediyeleri de elde edebilirsiniz. Etkinlik gece olmasından dolayı ayrıca keyifli ve heyecanlı bir etkinlik olduğunu hatırlatalım. Zira oyunun korku ve gerginliği gece modunda resmen 2 katına çıkıyor. Bu haftalık da bizden bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla